Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir model çalışacağız. Hemen videoma başlamadan önce hatırlatmalarımı yapayım. Öncelikle videonun sağ üst köşesindeki ayarlar bölümüne girip oradan kaliteyi seçip kaliteden de daha yüksek kalitede görüntüyü seçerseniz videolarım daha net bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız da çok sevinirim dedikten sonra hemen bir taban örümüyle başlıyoruz. Bu çantada taban olarak trabzan taban örmeyi göstereceğim sizlere. Yani normalde diyelim ki hep sık iğne ile taban hazırlamıştık. Şimdi bir yine dikdörtgen taban hazırlayacağız. Ama eni az olan dar bir taban hazırlayacağız. Köşeleri trabzan olduğunda nasıl yapıyoruz? Bunu da göstermiş olacağım. Trabzanla gittiği için daha çabuk, daha kısa sürede bu tabanlarınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için de size bir fikir vermiş olacak bu video diyorum. Şimdi öncelikle normal, klasik kağıt iplerden, çile halinde satılan kağıt iplerden şöyle birazcık yapı olarak nasıl diyeyim, daha yumuşak olup da büküsü daha az olan ipler var ya, bakın şöyle göstereyim. Normalde aslında incelik olarak çok fark etmiyor bu kağıt ipler ama bazıları şöyle sıkı bükümlü oluyor, bazıları da bu şekilde gevşek bükümlü oluyor. Aslında bu biraz kalınlık, inceliği değiştiriyor. İpim bu olduğu için haliyle ben de yine artık tığlarımda her ne kadar okunmasa da 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Şimdi öncelikle bu çantaya başlamak için 48 tane zincir çekeceğiz. 48 tane zincire nasıl başlıyorduk? Öncelikle bir onu göstereyim tekrardan. Şöyle bir tuttuk. Hatırlarsanız. Başı düğüm olmayan başlangıç yöntemiydi bu. Şöyle bir tane çektim. Bakın bırakmıyorum hala. Bir tane daha çektim ve ipimi sıkıştırdım. Şu benim birinci zincirim olmuş oluyordu. Bu şekilde zincirlerimizde dikkat edelim. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Şimdi çok gevşek yaparsanız göbek delik delik olur. Çantanın o ilk orta çizgisi aşağı doğru sarkar. Çok sıkı yaparsanız da bu sefer kasma yapar, marullanma olur ilk sıranızda. O yüzden ne böyle, mesela herkes kendi sık iğne genişliğini bilir ya, şu sık iğnenizin tepesinde şöyle nasıl bir büyüklükte V görüyorsunuz normalde, bu zincirleriniz de aynı büyüklükte olsun ki o zaman tam tamına böyle birebir aynı zinciri oluşturmuş olursunuz. Dediğim gibi ben 48 tane zincirimi çekiyorum ve geliyorum. Evet, 48 tane zincirimi çekip geldim. Şimdi ipimi bir kere ardıyorum. Şurada 1, 2, 3 tane zinciri bırakıyorum. Bu benim şöyle yüksekliğimi oluşturmak için yapmış olduğum kısım. Şimdi şu şekilde gördünüz. Buraya bu 3 taneyi bıraktıktan sonra dördüncünün içine tam 4 tane trabzan yapacağım. Şu birinci zincirim, bunu saymıyorum. Bununla beraber 5. olacak. Birinci trabzanımı yaptım. İkili trabzan yapıyorum. 2 seferde çekiyorum. Battık. İkisini çektim. Tığımda 2 tane kaldı. Diğer ikisini de topladım. 3 tane oldu şimdi. Geldik dördüncüsüne. Artık bunu da yaptık mı burayı bitirmiş olduk. Şimdi artık buradan sonra her zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi burada ilmek tutturucuyla işaret, eğer ki karıştıranlar varsa işaret koyulabilir. Ama zaten ilk deliğin içine burada şu anda 5 tane trabzan olmuş oldu.
Bunun deliği yeterince belirgin olarak gözüküyor. O yüzden buraya herhangi bir şekilde ilmek tutturucu takmanıza gerek yok. Ama siz eğer ki yeni başladıysanız, zorlanıyorsanız ilk başladığınız deliğe her zaman bir tane ilmek tutturucu takabilirsiniz diyor. Devam edelim. Bir iki tane daha yapalım. Sonra sıra sonuna gelene kadar videoyu boş yere uzatmayalım. Tekrar gösteriyorum. Girdim, çıktım. İkisini bir çektim. Tığımın üstünde 2 tane kaldı. Diğer ikisini de tek seferde topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldikten sonra artık köşeyi nasıl döneceğiz onu göstereceğim. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi son zincirimize tam 9 tane trabzan yapacağız. 9 tane. Bu ilk sıra için böyle. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. Beşinciyi yaptım. Altıncıyı yaptım. Yedinci. 8 ve 9. Bakın tam olarak görüyorsunuz değil mi? Şu başladığımın karşısına ulaşmış oldum. Bu şekilde 9 tane aynı deliğin içine battık. Şimdi artık dümdüz sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıradaki boşluğumuzdan devam ediyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey artık, çünkü zincirin tek tarafına battığımız için karşıda 2 tane ipi kaldı. Bunun ikisine birden batıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şurada 2 tane ip var. Şöyle bunun 2 ipi birden aynı anda alacağız. Bu sayede yanlış yapmazsınız. Eğer tek ipi alırsanız yanlışlıkla göz atlaması ya da fazladan göz örümü yapabilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Her her trabzanın karşısına yeni bir trabzan gelecek bu şekilde. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik yine sıranın sonuna. Şuradaki görmüş olduğunuz ilk başladığımız deliğimiz vardı. Şimdi ilk olarak buraya bir 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Üç. Bu da dördüncü. Şimdi bir tane daha yapacağım. Çünkü zinciri arada kayboldu. O zinciri yok etmiş olduk arada. Beşinciyi de yapıyorum ki yine burada da 9 tane arttırmamız olmuş olsun dedim. Ve şimdi 1 2 3 4 şurada kaldı, arada kaldı. Bakın şuraya şu şekilde hemen bir ilmek kaydırmayla geçiş yapıyorum. Bakın görüyorsunuz, tabanımız bu şekilde. İlk sırası bitmiş oldu. Şimdi burada artık köşe oluşturmaya başlayacağız. Şimdi köşe oluşturmak için de iki taraftan da 1 2 3. bakın 1 2 3. yani siz burada, tekrar söylüyorum, eğer zorlanırsanız o üçüncüleri, 9 tane yaptık ya burada, o üçüncülere işaret koyabilirsiniz. Şimdi buraya ne yaptım? 3 tane zincirimi
çektim. Hemen şu, bakın zaten üçüncüye gelmiş oldum. Şu üçüncünün içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1. Üçüncüyü umarım anlamışızdır. Üçüncüden kastım ne? Şöyle çevirdiğimizde şu 1, 2, üçüncü. Aynı şeyi dönüp dolaşıp geldiğimizde 1, 2, üçüncü. Diğer karşıdaki üçüncü de bu mesela. Dönüp geldiğimizde de buraya yapacağız. Şu aradaki 1, 2 şu ise boşta kalmış olacak. Yani 9 tanenin şu orta üçlüsünü düz örüyoruz. Dediğim gibi şuradan üçüncü, buradan üçüncü, o kısımlarını 5 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptık. İkinciyi yaptık. Bu şekilde köşe çevirmiş oluyoruz. Evet, kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Beşinciyi de yaptım mı bitiyor. Evet, beşinciyi de yaptım. Şimdi normal bir dahaki karşıya gelene kadar hep ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Şurada eğer kafanız karıştıysa bu kısımda size ilmek tutturucularla tekrardan ne demek istediğimi anlatacağım. Bu sayede beni daha net anlamış olacaksınız. Şimdi sıra sonuna kadar her bir trabzanın üstüne yine tekrardan trabzanlarımızı yapıyoruz ve geliyoruz. Evet, şimdi geldik sıra sonuna. Bakın, demek istediğim şey şuydu. Hatırlarsanız şu en son deliğin içine 9 tane trabzan yapmıştık. Şimdi bu 9 tane trabzanın birincisi şu. 1, 2'ye atladık. Üçüncüye ilmek tutturucu taktım. Eğer sizin yoksa normal herhangi bir ip de bağlayabilirsiniz buraya. Hiç önemli değil. Sonra 3 tane boşluk bıraktım. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Sonrakine yine ilmek tutturucumu taktım. Bakın, yine bundan sonra da 1, 2 tane trabzan kalmış oldu. Yani aynı buradakinin simetriğini oluşturmuş olduk. Aynı şeyi şu taraf için de yaptım. Hani burayı işaretlememiştim. Belki kafanız karışmıştır düşüncesiyle. Burada tam olarak anlatmışımdır diye düşünüyorum. Aynısını burası için de hazırladım. Bu yaptığımız aradan burada ise bakın 1, 2, şu ilk çektiğimiz zincirde üçüncüsü olmuş oluyor. 3 tane boşluk. Bakın şuradan göstereyim. 1, 2 atladım. Aynı deliğin içinde 2 tane atladım. Üçüncüsüne hemen ilmek tutturucumu taktım. Şimdi başlayalım tekrardan. Şimdi önce şu 2 taneyi bir normal örelim. 1, sıradakine geçtik. Evet, 2 tanesini ördüm. Şimdi geldim ilmek tutturduğum yere. Çıkartıyorum bunu. Şimdi buraya 5 tane yapacağım. Aynı deliğin içine 5 tane yapacağım, köşeyi dönebilmek için. Şöyle 1, şöyle 2, 3, 4 ve son olarak 5. Yani siz bu çanta için isterseniz dikdörtgen formu değil, normal yuvarlak, yani oval formu da tercih edebilirsiniz. Ben bu tabanı duruşunu daha çok beğendiğim için bakın aradakileri düz örüyorum. O yüzden köşe dönüyorum. Dediğim gibi bu tabanın bize avantajı, bakın görüyorsunuz, hemen daha ikinci sıradayız. İkinci sırada olmamıza rağmen sahip olduğumuz genişliğe bakın. Yani ben bunu tamamladığımda tabanım bitmiş olacak. Öyle düşünün. Eğer ki bunu trabzanla yapmaya kalksaydım
pardon, sık iğne ile yapmaya kalksaydım çok daha fazla dolaşmak zorunda kalacaktım. Bakın şimdi yine geldim. 3 tane aradaki trabzanımı yaptım. Geldim yine işaret koyduğum noktaya. Buraya da aynı şekilde 5 tane trabzanımı yapacağım. Battım. İkisini çektim. İkisini çektim. Tığımın üstündeki 2 taneyi topladım. Eğer bu şekilde pofuduk ipleri örmekte zorlanıyorsanız, yani böyle sarımı gevşek, daha kalınımsı ipleri, şimdi size bir tavsiyede bulunacağım. İpinizi bir tane bezin arasından geçirerek üzerine bir ütü koyun ya da bunu alüminyum folyonun arasına koyarak da yapabilirsiniz. İpinizi sararken, yani ilk çileden sararken ütünün altından geçirerek sararsanız, ama dediğim gibi ya bezin arasına ya alüminyum folyonun arasına koyun. Asla ve asla direkt üstüne koymayın. İpi parlatır ütü. Bu şekilde ipiniz incelir, biraz yumuşar. Hem de dediğim gibi şu balon balon, kabarık kabarık şu görüntüsü gider. Daha böyle jilet gibi bir ütü, yani ip olmuş olur. Ama zaten dediğim gibi bu şekilde yapıp da ütüledikten sonra da aynı şeye kavuşmuş oluyorsunuz. Şimdi bakın 5 taneyi yaptım. Artık kalan 2 taneyi aynen dümdüz örerek devam ediyorum. Buradan sonra artık sıra sonuna kadar her trabzanın üstüne bir trabzan yapıp geliyorum. İşaret koyduğum yerden devam edelim. Evet, geldik şimdi işaretleyicimizin olduğu yere. Aynı şekilde işaret koyduğumuz yere de diğer köşelerde yaptığımız gibi 5 tane trabzan koyuyoruz. 5 trabzan. Bu 5 trabzan öyle bir güzel dönüş sağlıyor ki hani normalde sık iğnede 3 tane yapıyorduk ya, bunda 5 tane yapıyoruz. Yani trabzan olduğunda köşe dönüşünü vermek için 5 tane yaptık mı böyle tam çok güzel bir köşe çalışması olmuş oluyor. 5 taneyi yaptık. Şimdi bir tanesi dediğim gibi buradaydı. Şu kalan aradaki 2 tane trabzanı da yapıyorum. Şöyle. Şimdi geldik bu aşamaya. Artık bakın 2 tane trabzanımı yaptım. Burada zaten başlangıç zincirim vardı. Hemen ilk trabzanın tepesinden girip her zamanki gibi şu ipimizi geçiriyoruz. Uzattık ipimizi. Bunu arkaya aldık önce. Sonrasında şuradaki zincirimiz vardı ya, şu arada. Şu aradaki zincirin en son tepesinden giriyorum. Arkasından da bunu geçiriyorum. Sonra çektim. Sıkılaştırdım. Tepeye bu şekilde çıkmış oldum. Bakın sırf kolaylık olsun diye ilk başta size hani hep ilmek kaydırmayla yapıyorlar ya, ilmek kaydırmayla yapıvereyim hani, çünkü bunu yapmakta ve anlamakta zorlanıyor çoğu izleyicim. Göstereyim dedim. Bakın şuradaki şu görüntüyü görüyor musunuz? İnanın hiç hoşuma gitmedi yani bu benim. Artık bir şey yapamayacağım. Bir sıra daha sökmek istemiyorum. Ama diğerinde de aynı işlemi yapmış olsaydım, yani zincirin üzerine direkt bu şekilde çıkmış olsaydım şu görüntü oluşmamış olacaktı. Neyse. Eğer siz isterseniz bu yöntemle yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ilmek kaydırmayla da yapabilirsiniz. Tabanda kalıyor zaten. Şimdi ben bir sıra bunun etrafına sadece düz sık iğne dolaşacağım. Yani her trabzanın tepesine bir tane sık iğne dolaşıyorum. Şöyle bir ağzı toparlanmış olsun. Çünkü trabzanların tepesi daha bir değişik oluyor. Şu şekilde
bir sık iğne dolaşacağım. Hatta şöyle yapalım. Şu köşelerde biraz rahatlasın. Şurada yaptığımız beşliler vardı hatırlarsanız. Size kolaylık olsun. Onların bir ortalarına şöyle birer tane işaretleyici takalım. Bakın 5 tanenin ortasına işaretleyici taktım. Buraya geldim. 5 tane yaptım. Bunun tam ortasına bir tane işaretleyici taktım. Aynı şekilde geldim buraya. 5 tanenin ortası. Taktım işaretleyicimi. Geldim. 5 tanenin ortası. Taktım işaretleyicimi. Bu işaretleyici koyduğum yerlere normal sık iğne arttırmalarda yaptığımız gibi tam bu köşelere 3 tane yapıyoruz. 3 tane. Pardon, artmaya alıştık. 2 3 tane yaptık. Dönüyorum. Devam ediyorum. Sık iğne. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Sadece sık iğne ile tam tur etrafını dolaşıyorum. Dediğim gibi şu işaret koyduğum yerlere 3'er tane batacağım. Sıra sonuna gelelim ve artık örneğimizi koymaya başlayalım. Evet, geldik şimdi işaretleyicimizin olduğu yere. Buraya da son kez artık son arttırma yaptığımız yer burası. Şöyle 3 tane, bakın 1 2 3 tane yaptık. Kalanları böyle dümdüz örüyorum ve bak şimdi ne yapıyorduk? Şuradan arkadan giriyorduk. Çektik arkaya. Burada şu altındaki ilmek var ya, şu tepesini yapıyoruz ya bunun. Şimdi bunun içine şöyle giriyorum. Şu arkadan şunu da takıyorum. Şöyle sıkılaştırdım. Tam onun içinden yukarıya çıkıyor. Bu şekilde üstünü devam etmiş olduk. Şimdi artık dediğim gibi ütüleme aşamasına geçeceğim. Ütülemeden şöyle kaç santim olmuş bir göstereyim size. Tam 30 santimlik bir tabanım oldu. Tam istediğim gibi, dediğim gibi hesaplıyorum hepsini. Ve 6 santimlik şöyle 6.1 6.2 gibi 6'ya 30 bir taban istemiştim. Tam istediğim gibi 6'ya 30 tabanım oldu. Bu şekilde tabanımızı bitirdik. Ütüleyip örnek koymaya başlıyoruz. Artık zevkli kısma geçiyoruz. Evet, şimdi artık örneğimizi koymaya başlıyoruz. Şimdi bu örnek 8'in katları şeklinde kuruluyor. Ancak şimdi şu iki tarafta birer tane ben örneğin kasma yapmaması için örneği 8'de değil şu iki tarafta şöyle 6'da kuracağım. Şimdi bunun nasıl olduğunu size göstereceğim. Normalde kenarlarda 3 tane boşluk bırakacağız. Bir tane ortaya örneğe koyacağız. Yine 3 tane boşluk bırakmamız gerekiyor. Ama ilk etapta şu taraftakilerde şöyle bir örnek rahatlasın istiyorum. O yüzden şu köşeye gelen kısımda 3 boşluk değil 2 tane boşluk bırakarak örneği kuracağım. Şimdi ipimin üstüne arttım. Bakın 2 boşluk bırakıyorum. Şu üçüncünün içine giriyorum. Tamamına birden girdim. Buraya yine 2 seferde çıkartarak ikili trabzan yapacağım. 3 tane ilk olarak. Aynı deliğin içine girdim. İkincisini yaptım. Geldim.
Yine aynı deliğin içine üçüncüsünü yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz arada. Bir zincir çektikten sonra yine aynı deliğin içine devam ediyorum. Yine 3 tane daha trabzan yapacağım. Yani arada bir zincir olacak. Sağında 3, solunda 3 tane trabzan olmuş olacak. İkinciyi de yaptım. Geldim üçüncüye. Evet. Şimdi 3 taneyi de yaptım. Yine 2 tane boşluk bırakıyorum ve üçüncüye girip bir tane sık iğne yaptım. Bu benim şu görmüş olduğunuz ilk koyduğum örnek. Buradan sonra koyacağım örneklerde araya 2 boşluk değil 3 tane boşluk bırakacağım. İpimi arttım. 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüsüne giriyorum. Birinci, ikinci ve üçüncüyü yapmış oldum. Yine ne yaptık? Araya bir tane zincir çektik. Geldim aynı boşluğun içine. 1, 2, 3. Şöyle 3 sağda 3 solda olmak üzere örneğimi koydum. Yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne sık iğne yapıp örneğimi oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Yani yelpazenin bir değişik modelini yapıyoruz. Bu ilk sırada. Tekrar gösteriyorum. Bir zincir, pardon, bir ipimin üstüne, bir tığımın üstüne bir tane arttım. Hemen 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüsüne girdim. 1, 2 seferde çektim, trabzanımı yaptım. İkinci trabzan, üçüncü trabzan. Bir tane zincirimi çektim. Aynı deliğin içine 3 tane daha trabzanımı yapıyorum. Trabzanları yaparken şu uzatmayı yapmayı unutmayın. Yoksa kasma olur. Bakın ikinciyi değil, hep ilkini uzatıyorum. İlkini uzattım. İkincisi her zaman yine sıkı oluyor. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüsüne geldim. Şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde tekrar bir arttırma yapacağız. Şimdi geldim. Buraya kadar ördüm. Şimdi burada ipimi arttım. 2 boşluk bıraktım. 3 değil 2 bıraktım ki bir tane de burada bir arttırma yapmış olalım. Aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Aynı deliğin içine devam ediyorum. 3 tane daha trabzan yapacağım. Evet. Şimdi burada 1, 2 boşluk bıraktım. Üçüncüsüne sıkıştırdım. Şimdi burada bir tane normal kuralım. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüsüne girdim. Üç tane yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Aynı deliğin içine 3 tane daha.
Bakın. Şimdi 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Tam köşeye geldi, battım. Şimdi burada 2 boşluk bırakıyorum. 1, 2 tane bıraktım. Üçüncüye girdim. Birinciyi uzatıyorum. İkinciyi sıkı yapıyorum. 3 taneyi yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın artık örnek kıvrılmaya başladı. Söyledim mi hatırlayamadım. Tabanı mutlaka örneği kurmadan ütülüyoruz. Ondan sonra kurmaya modeli başlıyoruz. Çünkü sonra tabanı bir daha ütüleme şansınız olmayacak. Evet. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi burada 1, 2 tane bıraktım. Üçüncüye girdim. Bakın ne yapmış oldum? Hem şu köşede hem bu tarafta, yani şu iki tarafta da yine arttırmamı yapmış oldum. Şimdi buradan diğer köşeye gelene kadar yine aralarda üçer boşluk bırakarak gideceğiz. Yani herhangi bir şekilde arttırma yapmamış olacağız. 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Bakın dördüncünün içine trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonunda bu köşede de bir arttırma yapıp artık örneğimizi, ilk sıramızı tamamlayacağız. Evet, şimdi geldim. Örnek bakın beni tam buraya, köşeye kadar getirdi. Şimdi bu arttırma kısmını burada yapacağım. Arttım, 2 boşluk bıraktım. Ortadakine geldim. Hemen yine her zamanki gibi 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Aynı deliğin içine 3 trabzan daha yapıyorum. Sonuncudayım. Evet. Artık son yelpazemi de bitirdim. 1, 2 boşluk kaldı. Bakın tam tamına gördüğünüz üzere örneğimiz tamamlandı. Şimdi tam şu ilk başladığım yerin tepesine geliyorum ve bir tane ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Sizin de bu şekilde örneğinizin tam olması için dediğim gibi başlangıç sayısı önemli. Eğer sayıyı değiştirecekseniz, yani ben daha uzun yapmak istiyorum ya da daha küçük bir çantada yapmak istiyorum diyorsanız sayıyı mutlaka ve mutlaka orta zincirinizde 4 değiştirmeniz gerekiyor. Yani 8'li neden 4 ekliyoruz derseniz, şimdi biz zinciri koyduğumuzda hem bu tarafına hem bu tarafına iki taraflı ördüğümüz için haliyle zaten 4 tane zincir demek, bu tarafında 4 ilmek, bu tarafında 4 ilmek, sizin toplamda 8 ilmek arttırmanız demek oluyor. O yüzden başlangıçta buna dikkat etmeniz gerekiyor dedikten sonra devam edelim. Şimdi benim şu görmüş olduğunuz yelpazede 1, 2, 3 şu orta zincir, şu görmüş olduğunuz diğer üçlünün ilkinin tepesine gidebilmem lazım. Bunun için ne yapıyorum? Arka ilmeklerden ilmek kaydırarak ilerliyorum. Bu birinci trabzanın tepesi. Bakın arka ilmeğine giriyorum sadece. Ön ilmeklerine dokunmuyorum. Arka ilmeklerinden şöyle ilmek kaydırarak gidiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ama bu gözüküyor, belli oluyor. Biraz sonra anlayacaksınız, bunlar birazdan yok olacaklar. Evet, şu an zincirdeyim. Zinciri de ilmek kaydırdım. Geldim şu ilk trabzana. Yani şu üçlünün ilk trabzanına. Şimdi buna da ilmek kaydırıyorum. Şöyle ve buraya şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir çektim. İpimi arttım. Şimdi bu sefer bakın sadece arka lobuna batmıştım ya. Ön lobuyla beraber arka lobunu tekrardan alıyorum. Bakın aynı tepedeyim hala. Çektim. Şöyle ikisini bir çektim ve bunu artık tığımın üstünde bırakıyorum. Bu ikili kalacak.
Şimdi artık bundan sonra tığımızın üstüne biriktirerek gidiyoruz. Hemen yanındaki trabzanın üstüne geçiyoruz. Bakın ikisini birden artık hep V'nin tamamını alıyoruz. İkisini çektim. Tığımın üstünde bıraktım. Yine arttım. Diğerine geçiyorum. Diğer trabzanın üstüne. İkisini çektim. Bıraktım. Geldim, devam ediyorum. Bakın ortada bir sık iğnemiz var. Görüyorsunuz. Burayı atlıyorum. Hemen diğer taraftaki şu 3 tane trabzanın üstüne geçeceğim. İlkiyle başlıyorum. Bu ilk üstü yine çektim. Devam ediyorum. Bakın diğerini çekme. Arttım. Yine geldim. Yine ikisini bir aldım. Yine tığımın üstünde bıraktım. Ve sonuncudayız artık. Geldim. Son trabzanımızın tepesindekini de şöyle çektik ve artık tığımızın üzerinde toplamda 7 tane ilmek var. Bakın 3 burada, 3 burada, bir tane ortada. Şimdi bunların hepsini birden şöyle toparlıyorum ve 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Bakın gördünüz mü? Alttakinin tam tersini yukarıya yapmış olduk şimdi. Bu yöntemle. Yani alttaki yelpazenin tam tersi oluşmuş oldu. Şimdi 7 tane zincirimi çektim. Tekrardan başlıyorum. Neredeyim şimdi? En son bakın buna batmıştım. Şu yelpazedeyim. Yelpazenin şu üçlüsündeyim şimdi. Bunun tepesinden başlıyorum tekrar. İpimi arttım, unutmayın. Geldim bunun tepesine. Şöyle çektim ikisini, bekletiyorum tığımda. Devam ediyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesindeyim. Yine çektim ikisini, bekliyorum. Hemen yanındaki trabzan. Çektim ikisini, bekliyorum. Şimdi geçtim diğer tarafa. Şimdi buradaki üçlüdeyiz. Hemen ilkinin tepesine girdim. Çektim. Bir daha arttım. İkincinin tepesine girdim. Çektim. Şöyle çektim. Bir daha arttım. Üçüncüyü de ve sonuncuyu da çektim. Yine bakın üzerinde 7 tane görüyorsunuz ilmeğim var. Hepsini birden topluyorum ve 7 tane yine zincir çekiyorum. Birincisini çektim, sayıyorum şimdi bununla. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimizi de çektik. Tekrar ipimi arttım. Yine geldim. Bakın en son şu tarafını yapmıştım. Şimdi bu tarafındayım. Yine şu üçlünün ilk baştaki şu trabzanın tepesine giriyorum. İpimi artmıştım. Çektim. İkisini bir aldım. Tığımın üstünde 2 tane var. Arttım. Yanındakine girdim. Çektim. Yine bıraktım. Yanındakine girdim. İkisini bir çektim. Yine bıraktım. Devam ediyorum. Karşıdayım şimdi. İlkine girdim. Çektim. Arttım. İkinci trabzanın tepesine girdim. Çektim. Bir daha arttım. Sonuncu trabzanın da tepesine girdim. Çektim. Ve yine 7 tane var tığımın üzerinde. Bu tamamını birden topladım. Ve bir zincirle sıkılaştırdım. Bakın görüyorsunuz. Örneğimiz yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Şunlar ne böyle demeyin. Bunlar biraz sonra şöyle arada kalacaklar ve yok olacaklar. Yani şu yelpazelerin birer devamıymış gibi duracaklar biraz sonra. Aynen bu şekilde hep aynı işlemi yaparaktan sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani tam buraya kadar geliyoruz. Buradan sonra tekrardan devam edeceğiz. Şimdi geldik o biraz önce ilmek kaydırmasıyla gittiğimiz yere. Bakın şu taraftakileri hallettim. İpimi arttım. Şimdi geldim buraya. Bakın şu ilk ilmek kaydırma yaptığım yer, yani şu trabzanın tepesi. Şu ilk ilmeğimi bırakmıştım hatırlarsanız.
Şuraya ilmek kaydırma yapmıştım. Şimdi şu üsttekilerle ilgilenmiyorum. Hep şu alttaki ilmekten giriyorum. Bakın zaten karşısından çıkıyor. Hemen aynısını yanındakine yapıyorum. Çektim. Aynısını yanındakine yapıyorum. Çektim. Bakın bu şekilde biraz önceki ilmek kaydırmalarınız arada kalmış oldu ve artık görünmüyor. Şimdi tığımın üstünde 7'si birden var. 7'sini birden sıkıştırdım. Hemen 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Bakın bitti. Görüyorsunuz değil mi? Sıra sonuna geldim. Şimdi aynı şu ilk başladığım şu deliğin içine giriyorum ve buraya bir ilmek kaydırması yapıyorum. Bakın şöyle bir bakalım. Ne yaptık? Ne oldu? Nasıl oldu? Şu şekilde görüyorsunuz. Örneklerimizi bir düzden bir tersten kurmuş olduk. Biraz sonra göreceksiniz. Şunlar da araya kapanacak. Şu köşe arttırmalarında yapmasaydım, eğer ki iki tane burada iki tane burada biliyorsunuz arttırma yapmış olduk. Emin olun kasardı. Bakın dikkat ediyorum, çantalardaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, koyduğunuzda taban hep gözüküyor dikkat ederseniz. Yani bu çantanın birçok versiyonu var. O tabanın gözükmesinin sebebi işte hiç arttırma yapmadan başlanması. Eğer gerekli arttırmayı yaparsanız çanta kasmayacağı için taban hiçbir şekilde şu yan yüzeyden gözükmez. Ama siz çanta kasarsa ne olacak? Bu sefer altından şu şekilde sürekli taban görünmek zorunda kalacak. 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada, yani 8 tane dikkat ettiyseniz arttırmamız olmuş oldu. Bu da hiçbir şekilde örnek düzenimizi bozmadı. Çünkü zaten örnekte 8'li kuruluyordu. Şimdi bunu hallettik. Şimdi gelelim artık bir üst sıraya geçince ne yapacağız? Oradan devam edelim. Şimdi şu yaptığımız alttaki yelpazenin üst tam tersi olacağı için, yani burada küçülecek, burada büyüyecek ya bunlar. Bakın şöyle. O zaman bizim yelpazeyi artık bu deliğin içine kurmamız gerekiyor. Şimdi bu deliğin içine kurarken şunu yapacağız. Öncelikle yüksekliği sağlamak için şöyle bir iki tane zincir çekiyorum ama burada zincire trabzandan saymayacağım. Yani bunu saymıyoruz. Şimdi buraya şu biraz önce girdiğimiz şu deliğin içine tam 3 tane yine aynı şekilde trabzan yapacağım. İlk kez bu kadar kalın bir iple çalışıyorum gerçekten. Örerken birazcık zorlanıyorum. Dediğim gibi kalın, hani ip daha yumuşak ama kalınlık olarak alışmadığım bir şekilde. Evet bakın 3 taneyi yaptık. Şimdi ne yapacağım? Hemen yine bir zincir çektim. Aynı deliğin içine 3 tane daha. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Gerçekten çok zevkli bir örnek bu. Hem çok güzel ürüyor. Hem de ben sürekli her sırada farklı şeyler yapmayı seviyorum. Üçüncüyü de yaptım. Bakın. Yani aynısını oluşturduk. 3 burada. Ortada bir zincir. 3 de diğer tarafında. Şimdi artık şurada altta, bakın alttakinin şurada bir zincir vardı ya. Şimdi bu zincirin içine giriyorum. Şurada çektiğim 7 tane zincirli olan yeri, onu da içine aldırtıyorum. Şu şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ne oldu? Şu aradaki zinciri de ortadan kaldırmış oldum. Buraya bir sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Artık hep şu tepedeki şu deliklerin içine kuracağım örneği. Yine 3 tane trabzan. 1 2
3 tane trabzan koydum. Bir zincirimi çektim. Yine aynı yere devam ediyorum. 3 tane trabzan yapmaya. Dediğim gibi kucakta ördüğünüzde inanılmaz hızlı ilerliyor bu örnek. Biraz tabi masanın üstünde ördüğüm için ve çok hızlı ördüğümde netlik bozulmasın diye ben daha yavaş yavaş size örmeye çalışıyorum. Bu şekilde diğer üçlüyü de yapmış oldum. Arada bir zincir çekiyorum, unutmayın. Şimdi geldik işte o tepedeki zincirin, bakın şuraya hemen ne yapacağım? Bir tekrardan sık iğne, zinciri de içine aldım. Hemen buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın örnek artık asıl burada kendini belirledi. Görüyorsunuz değil mi? Şu yuvarlaklığı. Yani bu buradan yarım, bu buradan yarım, hepsi birleşmiş oldu. Aynı şekilde artık bundan sonra hep şu ortadaki deliklerin içine örneklerimizi kuracağız. Zincirimizi şu araya, şuraya sık iğnelerimizi yaparken zinciri araya hapsetmeyi unutmayın. Hemen başladığımız yere kadar gelelim. Oradan sonra devam edeceğiz. Evet, artık geldik sıra sonuna. En son görüyorsunuz şu sık iğnemi de yaptım. Artık burayı, normalde ne olması lazım? Bunun buraya böyle birleşmesi lazım ya. Şu ilk 3 tane trabzan var. Bakın 1, 2, 3. İlk trabzanın hemen şöyle, hatta şöyle arka lobuyla ilmek kaydırmamı yaptım ve burayı birleştirdim. Şimdi hatırlarsanız artık buradan sonra her şey başa döndü. Şu arka loblardan ilmek kaydırarak gidiyorum. Yine zincirinde aynı şekilde geldim. İlk şu taraftaki ilk trabzanımın tepesine, şuraya, bunun arka lobuna giriyorum. Tek teli kaldı orada. Ona da girdim. Bakın şöyle. Artık 1, 2 zincirimi çektim. Arttım. Altındaki bıraktığım lobuyla beraber ikisine tekrar girdim. Çıkarttım ve tığımı da bu şekilde bıraktım. Arttım. Hemen yanındakinin tepesine girdim. Uzattım, bıraktım. Bir daha yanındaki. Hatırlamışızdır umarım. Eğer karıştırdığınız noktalar olursa her seferinde geri sararaktan aynı noktalara gelebilirsiniz. Yine bu sefer yan taraftaki üçlüye geçiyorduk. Bu hatırlatmayı da yapıyorum. Bu benim artık son hatırlatmam. Çektim. Buradan sonra artık çantanın bitimine kadar hep aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Bunu da çektim. Burada artık tığımın üstünde hatırlayın 7 tane oluyordu. Bu 7 taneyi çektim ve sıkılaştırdım. Ne yapıyorduk? 7 tane zincir çekiyorduk. Bu benim birinci zincirim oluyordu. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 diyordum. Art diyordum ve sıradaki hemen yan tarafa geçip diğer trabzanların tepesinden aynı işleme devam ediyordum. Bu şekilde çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelene kadar bir 30 santim falan ama örmeyi düşünüyorum. Bakalım örelim. Bakın çok güzel oluyor örnek gerçekten. Çok hem gösterişli hem kolay hem zevkli. Her sırada farklı bir şey yapıyorsunuz. O yüzden hiç sıkılmıyorsunuz. Beraber şimdi dediğim gibi istenilen boya gelene kadar örelim. Sonra zaten sadece sap detayımız kalıyor. Sapımızı da yapıp artık çantamızı astarlayıp bitireceğiz. Evet, çantamızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Hemen ölçülerini de söyleyeyim. Eni 34 santim oldu. Benim ördüğüm şekilde.
Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Tabandan itibaren tuttuğumuzda en son şu dalgaya kadarki kısımda 29 santim oldu. Çok orantılı, böyle eni boyu çok güzel duran bir çantamız oldu. Şöyle tabanına tekrar bakalım. Bakın gayet düzgün. Herhangi bir şekilde sarkma vesaire yok. Şöyle içinde göstereyim. Ben astarını astarladım. Diktim. Bakın etiketimizde diktik. Şöyle biraz indireyim. Işık. Bakın şu şekilde yine çift cepli astarımızı çalıştık. Gizli dikişimizle diktik. Şimdi sıra geldi artık sapımızı dikmeye. Ben sapın bir tanesini hazırladım. Şimdi ikinci sapı hazırlamak için sizlerle aynı ipten 2 tane kullanacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Benim elimde tabii ip fazla olduğu için ben direkt 2 çileyle, yani 2 sarılmış iple başlayabiliyorum. Ama sizin elinizde tek bir çile varsa bu şekilde bunun yarısını bölersiniz. O şekilde de yine örmeye başlarsınız. Çift kat iple öreceğiz tabanımızı. 2 kat iple öreceğiz sapımızı. Şöyle şu şekilde 2 katta çalışacağız. Şimdi ben bir tanesini hazırladım. Tam 60 santimlik bir sap yaptım. Yani şöyle taktığımızda şu şekilde duracak. Klasik, biliyorsunuz, daha önce elcik olarak, büzgü olarak, yine sap olarak çalıştığım bir modeldi. Bunu tek katla yaparsanız, yani tek kat iple yaparsanız zayıf düşer sap için. Ama çift kattan yaptığınızda hem böyle kalın, tok, sağlam ve bu sapın özelliği biliyorsunuz hem çok dayanıklı hem de esnemeyen bir sap olması. 60 santim tam yeterli olacak kol çantası için. Eğer siz bunu el çantası olarak yapıyorsanız sapının boyunu değiştirebilirsiniz. Ya da çapraz takılacak uzun bir sap yapacaksanız şöyle şu modeller de çok güzel oluyor. 2 tane şöyle el tutma sapı yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir de şuralarından takılabilir, çıkartılıp takılabilir sap şeklinde bir tane uzun sapta çalışabilirsiniz. Yani dileyen ister çapraz çanta olarak takar, ister kol çantası olarak takar, isterse de el çantası olarak kullanabilir. Bu tercihe kalmış. Ben sipariş üzerine yaptığım için kol çantası versiyonunu yapıyorum. Bakın dikkat ettiyseniz uçlarında şöyle ip bırakıyorum. Çünkü bunları şöyle tutturduğumuzda güzelce bir saracağız. Yani bunu böyle dolayacağız. Burada hoş bir görüntü oluşsun istiyoruz dikerken. Hani hem sağlam olsun hem de görüntüsü güzel olsun istiyoruz. Şimdi diğer sapa hemen başlayalım. Nasıl yapıyoruz bu sapı? Öncelikle 2 kat iple çalışacağımız için artık tığ numaramızı da büyütmemiz lazım. Yani 3,5 milimle örmüştük hatırlarsanız. 3,5 milim bu 2 katı örmekte yetmez, yeterli olmaz tığın başı. O yüzden ben 4,5 milimlik bir tığa geçiyorum. Şöyle söyleyeyim, ne kadar ip gitti bu çantaya derseniz, büyük bir çileydi benim ipim. Bir çile ip tam tamına yeterli oluyor bu çantayı örmekte. Yani büyük bir sardığımda şöyle büyükçe bir top oluşturdu. Yani ne kadar derseniz tahmini olarak, tahminim herhalde bir 250 gram falan vardır. 250 gram ip yeterli olacak bu çantada. Çok ideal bir boy oldu. Yani şöyle söyleyeyim size, bir büyük işte test kitabı, bir kitabın ders kitabının büyüklüğünde, hani onun sığabileceği kadar büyük ama aynı zamanda da böyle çok hantal bir çanta olmadı. Kullanışlı bir boy oldu diyebiliriz. Şöyle 2 ipi birden şimdi aldım. Yaklaşalım biraz daha. Şu şekilde aynı stil tutuyorum bakın. Bir tane çektim, bırakmıyorum. Bir tane daha çektim ve şu şekilde sıkılaştırıyorum. Bu benim birinci zincirim. Hemen bunun yanına bir zincir daha çektim ve hemen modeli kurmaya başlıyorum. Şu ilk çektiğim zincirin içine girdim. Bir tane hemen buraya sık iğnemi yaptım. Burada bu model döne döne gidiyoruz. Hemen şuraya geldim. Bakın burada
Bir şu ilk zincirin altı var. Bir de ikinci zincirin altı var. Bunlara şöyle hem bunu hem bunu ikisini birden alıyorum. İçinden ipimi geçiriyorum. Ve bunu yine ördüm. Sıkılaştırdım. Artık modelimiz çıktı. Şu görmüş olduğunuz iki taneyi giriyorum. Çektim. Çıkarttım. Bakın döndüğümde yine burada bir iki tane var. Girdim. Çok sıkı yapmamaya çalışın. Çünkü şunları alırken zorlanırsınız. Şöyle yine iki taneye girdim. Çıkarttım. Topladım. Döndüm. Görüyorsunuz iki taneyi. Çıkarttım. Topladım. Çok kolay. Örmesi çok kolay. Hem çok çabuk ürüyor. Ama aynı zamanda da gerçekten şık, sağlam bir sap yapmış oluyoruz bu yöntemle. Dediğim gibi tek kat yaparsanız ince olur, ince düşer. O yüzden mutlaka eğer sap olarak kullanacaksanız çift kat ip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hemen iki kere daha göstereyim. Sonra artık çantaya nasıl monte edeceğiz o aşamaya geçelim. Döndüm. Çıkarttım. Aldım. Çıkarttım. Bu şekilde döne döne örmeye devam edeceğiz. Ta ki dediğim gibi 60 santim olana kadar. 60 santim olsun, sonra artık çantamıza monte edelim. Evet. Şimdi ben bir tarafını şöyle diktim. Sapımızı yerleştirdim. Şimdi diğer tarafını beraber dikelim. Şimdi ilk olarak şu araya dikeceğim sapımı. Şu görmüş olduğunuz yere geçiriyorum. Tabi burada astarı daha önceden dikmiş olduğum için astarın dikiş arasından geçiriyorum burayı. Şu tam şu topuz yeri şu araya denk gelecek şekilde. Şimdi bir müddet şöyle ileri geri ileri geri gideceğiz, geleceğiz. Burada iplerinizin ikisi çift katlı diktiğimiz için iplerimizin güzel çekildiğine dikkat edin. Şöyle burgaşık olmasın. Düzgün olsun. Burada bir şeyler oldu. Dikişe kıstı herhalde. Hemen şunu düzeltip geliyorum. Evet, yeterli şekilde sardım. Şimdi burada şöyle bir ipimizi etrafına doluyoruz. Şu dip kısmındaki yere 2 tur atmamız yeterli. Evet. Şimdi burada artık içeriye giriyoruz ve bunu şu şekilde şöyle üste doğru çıkıp bunu burada sıkıştırmış oluyoruz. Sonrasında aynı şekilde şöyle şuradan bir tur daha ipimi sıkıştırmış oluyorum. Kağıt ip zaten, hiç korkmayın, çözülme falan yapmaz. Ancak burada şöyle bir uyarım var size. Nedir bu?
Burada ipimizi asla aşağıda, yani şuralarda bir yerlerde gizlemiyoruz. Çünkü bu sık iğne olduğu için yataydan gizleme yapamayacağız. O yüzden mutlaka ve mutlaka ipimizi yukarıda gizleyeceğiz. Şimdi şöyle bir iniyorum aşağıya son kez. İpi orada gördünüz mü? Hiç görünmeyecek şekilde, hiç düğüm falan yapmadan şurada onu iyice sıkıştırmış oldum. Tekrar son kez aşağıya iniyorum. Çıktım yine aynı boşluktan. Nereye takıldı şimdi? Şimdi buradan tekrar şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın şöyle yukarıya aynı şu yandaki sardığım doladığım ipin içinden yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi buradan sonra artık ipimi şu kordonun içinden, ortasından yukarıya doğru çeke çeke gideceğim. Şu şekilde şöyle giriyorum, ortasından ilerliyorum. Böylece herhangi bir şekilde çözüldü, koptu falan derdimiz de olmayacak bu sayede. Hem de ipimizi çok hiç gözükmeyecek bir şekilde de gizlemiş olduk bu yöntemle. Şimdi artık yeterli, bu kadar, buraya kadar çıktık. Şöyle dibinden kestim. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Şöyle, yalnız bunu sapı takarken şuna dikkat edin. Sonuçta şöyle bir yüzü var bunun. Şöyle denk getirin. Hani buruk bir şekilde takılmasın. Aynen şöyle denk getirip bunu da buradan takıyoruz ve tek işlemimiz kalıyor. O da çantanın ağzına çıt çıtlarını takmak. Çıt çıtlarını taktık mı artık bitiyor. Evet, çantamızı tamamladık. Bakın gerçekten o kadar tatlı oldu ki. Şöyle sapları, örneğiyle, şöyle içiyle, çıt çıt dileğe göre, isteğe göre takabilirsiniz. Ben vazgeçtim. Yani şu ağız görüntüsünü bozmak istemedim açıkçası. Şuraya bir de çıt çıt eklemek istemedim. Yine Amerikan beziyle astarladım. Astarlama videosunu yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Bakın nasıl güzel. Gerçekten içim açıldı. Uzun zaman sonra böyle açık renk bir çanta çalışıyorum. Açıkçası hoşuma gitti. Koyu koyu hep hasır rengi çalışmaktan herhalde sıkılmışım birazcık. Bakın bu da bir taban önerisi oldu sizler için. Daha hızlı, daha çabuk üretmek istediğinizde ya da trabzanlı modeller çalıştığınızda tabanla üst tarafın farklı olmaması için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gerçekten ben çok sevdim. Örmesi inanılmaz keyifli. Sıradaki diğer çantalarımı bıraktım. Buna geçtim. Hani ilk sözde video çekeyim diye başlamıştım ama bitirmeden elimden bırakamadım. O kadar zevkli bir örmesi var. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi dilediğiniz büyüklükte, isterseniz küçük mini bag. Yani bunun sırt çantası da şahane olur bu arada. Örneğin üzerine kapağını isterseniz düz çalışabilirsiniz vesaire. İleride düşünüyorum ben de bununla o şekilde bir çalışma. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.